Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Programımız Corendon Sport Talks. Bunu görünce içim ısınıyor. Çünkü olağanüstü olan Corendon. Pilot diyor ki arkadaşlar, savaş uçaklarının pilotları sizinle konuşmak istiyor. Radardan bağlanıyorum. Kahramanlar, ülkenize hoş geldiniz. Eğlence sektörü anlıyorum da Yılmaz Vural dediğiniz zaman futbolda hep bir kurtarıcı diye isimlendiriliyor. Yani Kerem niye geliyorsun kardeşim? Hedef dedim hep Real Madrid Barcelona. Ulan delikanlı adamsın. Bir karar vermişsin. Ne geri dönüyorsun yani? Maalesef ben Fenerbahçe'de 3 kez gece antrenör oldum. Sabah bozuldu. Benim oraya gelmemem Türkiye'nin bir imparator kazanmasına sebep oldu. Çünkü bunlar böyle yapıyor. Ay hocamız öldü. Hani... Ölme diyor Fenerbahçe antrenörü. Bir haber geldi. Yılmaz Vural entübe edilecek diye. Şöyle bir durdum, baktım. Ya nasıl olur dedim ya. Gittim. En sonunda yol bitti ve karşıma aksakallı bembeyazlar giymiş dedeler çıktı. Dediler ki bana Yılmaz hoş geldin aramıza. Sen öldün. Ben de bir panik, nasıl öldüm, ben ölmemem lazım falan. Saate baktım. Dedim bir dakika, bir yanlışınız var. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. Dostum, abim, arkadaşım. Yani aslında şunu söylemeliyim. Bütün ülkenin yüzünü gülümseten bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir abimiz, bir teknik direktörümüz burada. Sevgili Yılmaz Vural, hoş geldin. Yağlarımı erittim ben de. Ama hocam, İnan abartmıyorum. Giriş muhteşemdi. Beni ama nasıl inan motive ettin? abartmıyorum. Nasıl biliyorsun motive edileceğini? Ama yani ya senin kadar bu ülkenin yüzünü hocam abartmıyorum ama Ya. güldüren, sevindiren bir insan var mı ya? Ben kendi sorunlarımı çok dışa yansıtan bir adam değilim. İnsanların onu bilmesine gerek yok. Herkes bunu almış zaten. Senin güzel tarafını görsünler ya. Ya o hocam, kadar ciddi değil hayat. Hocam evet işte sen o kadar rahatlatıyorsun ki bizi. O Canımsın ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Pandemi döneminde bir haber geldi. Yılmaz Vural entübe edilecek diye. Ya hocam şöyle bir durdum, baktım. Ya nasıl olur dedim ya. Ya Yılmaz Vuralsız hayat bana kabus gibi geldi. O canım benim ya. Gerçi samimi söylüyorum bunu Teşekkür hocam. ederim ya. Ve şeyin şarkısını ilk defa dinledim o zaman. Çok da sevdim. Sen de mutlaka dinlemelisin onu. Ahmet Kaya'nın Adı Yılmaz diye bir şarkı. Adı Yılmaz, kendi Yılmaz diye bir şey. Dedim ki Yılmaz Vural anlatan bir Ahmet şarkı benim bu. iyi arkadaşımdı. Sanırım beni düşünerek yapmıştır. Hocam. Peki hocam, şimdi başlayacağız sohbetimize ama. Başla. Ya bu enerjinin kaynağı ne hocam? Hayata bakış ya. Bu pandemi bana daha çok şunu öğretti. İşte bir halüsinasyon mu ne görüyoruz? 12 gün oldu. 12 Evet. gün yani dünyadan haberimiz yok. Orada bir rüya gibi bir şey gördüm. Böyle hani bembeyaz bulutlar oluyor. Onun içinden geçiyorsun, bir yola geliyorsun. O yolda sağında solunda kıyamet kopuyor. İnsanlar bir koşuşturma, acayip bir kaos derken seni görüyorum tanıdığım. Sana gitmek istiyorum. Yol bana müsaade etmiyor. Gittim. En sonunda yol bitti ve karşıma aksakallı bembeyazlar giymiş dedeler çıktı. İnan gülünecek gibi. Dediler ki bana Yılmaz hoş geldin aramıza. Sen öldün. Ben de bir panik, nasıl öldüm, ben ölmemem lazım falan. Saate baktım. Dedim bir dakika, bir yanlışınız var. Burada dedim bir dakika daha var benim ölmeme dedim. Siz beni erken almışsınız buraya dedim. Baktılar, hakikaten doğru söylüyor dediler. Dedim bana müsaade edin, çocuklarımı öpüp geleyim. Çok güzel. Ve bana dediler ki edemeyiz. Gidip gelemezsin çünkü o kadar zamanın yok. Şu anda ben dedim öldüm mü? Ölmedim. Bir dakikam var. Çekip gittim. Çok güzel hocam. ve bana tabii böyle eş dost muhabbetinde anlatıyorum. Dini açıdan yorumlayanlar diyorlar ki Allah sana daha ömür vermiş. Daha canını almadı senin. Diğer taraftan felsefi açıdan bakanlar diyorlar ki işte o hayat o bir dakika. Yani bir dakika sonrasını bilmediğimiz bir hayatı bu kadar ciddi almanın anlamı ne Allah aşkına? Hocam harikasın ya. Yani ne? Ondan sonra benim hayata bakışım daha da değişti. Tamamen değişti. Daha da yaşam felsefem değişti. O bir dakikaları kaçırmamak gerekiyor. Çünkü ondan sonrasını biz hükmedemiyoruz zaten. Evet. Çok İşte güzel. böyle. Çok güzel. Bu özetten bir şey anlatabildiysem. Peki hocam, yani senin gülen yüzünden bahsettik. Hakikaten Türkiye'nin gülen yüzüsün. Seni ne zaman ben ekranlarda görsem böyle bir rahatlama hissiyatı O hissediyorum. canımsın ya. Hocam diyorum Bunu bizi seni söylemen çok mutlu edecek mutlu ediyor hakikaten. beni, tabii Ama ya. bu sadece benim hissiyatım değil. Bütün Türkiye'nin hissiyatı bu.
böyle. Sağ ol. Çünkü sen 41 şehir dolaştın değil mi hocam? Yanılmıyorum. 41 kere sözleşme yaptım 31 farklı şehirde. 31 farklı şehirde 41 Farklı takımda. sözleşme. Farklı takım. Bazı takımlar aynı şehirde, Hı hı. İstanbul'da, Sarıyer. Mesela Ankara'da 3 takımda çalıştım. Hı. Ankara Spor, Ankara Gücü, Gençler Birliği. Gençler Birliği gibi. Ama şimdi bütün bunlara rağmen yine de her gittiğin kentte, her gittiğin takımda sevgiyle kucaklanıyorsun. Allah aşkına. Neden Yani- bilmiyorum. Bana istifadeye bağıran yer olmadı. Takımda küme düşürdük, küme Çıkardığında çıkardık. şampiyon Her da şey yaptın. oldu ama insanlarla iletişimimiz iyi. Onlara neden ve içinlerini anlatırken ikna oluyorlar galiba. Ondan dolayı mı bilmiyorum. Ben yani halka yapılan bir iş yapıyoruz. Bu hani derler ya İngilizce entertainment. Bir eğlence sektörü ya ama sloganlaşmış olan şeyler çok komiğime gidiyor. Ölmeye geldik mesela. Ne ölmeye geldin? Eğlenmeye geliyorsun kardeşim buraya. Geliyorsun, doğru. Ve kasaturalarla otobüslerden palalar Doğru. çıkıyor bilmem ne veya işte Beşiktaş tribünde adam öldürüldü. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Galatasaray'a bilmem ne oldu. Yani bunlar çok saçma şeyler ya. Burası insanların bu agresif duygularını tatmin edecekleri bir yer değil ki. Burası eğlence sektörü. Gel, deşarj ol, dön evine, lokum gibi işine git. Peki hocam eğlence sektörü anlıyorum da Yılmaz Vural dediğiniz zaman futbolda hep bir kurtarıcı diye Yani isimlendiriliyor. 112 acil olduk. Bazı yerlerde acil fayda vermedi. Sıkılmadınız Bazı mı bundan yerlerde- hocam? Sıkıldım ama Türkiye'de futbolla ilgili insanların sizin ne bilip bilmediğinizi ölçecek ellerinde bir şey yok. Ne bilgi var ne de eğitilmişlik var. Çünkü futbolu yöneten arkadaşlarımızın uzaktan yakından futbolla alakası olmayanlar. Bazıları taraftarlık bile duygusu yaşamamışlar. Maalesef dönem dönem Türkiye'de konjonktürde kim güçlüyse onun tarafında gözükerek bu işi yönetmeye çalışanlar var. Siyasi bir beklenti var. Ticari bir beklenti var. Yani dur gençliğe hizmet edeyim. Bunları eroinden, esrardan kurtarayım. Meslek sahibi yapalım. Uluslararası boyutta dünya gençliğiyle yarışırken gençliğimizin ne durumda olduğunu görün. Ben mesela FIFA'ya müracaatım var. Dedim ki milli takımlarda yabancı antrenör olmasın. Yabancı oyuncu olmadığına göre yabancı antrenör niye var? Yani biz orada yalnız kendi gençliğimizi indirken de antrenörümüzün de ne seviyede olduğunu Doğru. görelim. Ha iyi olanları yetiştirmek için değilsek iyi, onların seviyesine çıkacak eğitim tarzını uygulayalım diye bakılmaz mı ya? Yani herkes bunu konuştuğum zaman ki kafa taşçı mısın sen diyorlar. Hayır. Ben Dortmund'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki maçta Gürcistan'la oynadığımızda 80 bin kişi var Dortmund'da. 70 bini Türk. Soruyorum yanımdakilere. Kimsin sen? Nereden geldin? Avustralya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan. Bu maçı seyretmeye geliyor Türk vatandaşları. Ve soruyorum hepsi etnik gruplara aitler. Kürt, Türk, Laz, Gürcü, Abaza, Arnavut. Ama Türkiye. Oyuncular geldi tribüne, maçı kazandık. Kırmızı diyorlar. Herkes beyaz diye bağırıyor. İnsanları bu kadar birleştiren, bu kadar toplumsal ekolojiyi düzenleyen bir şey olabilir mi ya? Başka dünyada ne var? İnanış bile kendi inananlarını getirebilir. Siyaset bile kendi taraf olanları getirir. Bunda herkes var. Stadyuma giren insan profiline bakar mısın Allah aşkına? Sağcı, solcu, muhafazakar, Tamam. Müslüm, gayrimüslim. Yani gol oluyor, holding sahibi işçiye sarılıyor, rektör öğrenciye sarılıyor. Herkes kimlikleri dışarıda bırakıyor. Böyle bir aktivite nereden bu İngiliz bulduysa bunu hakikaten çok önemli bir olay. Bana göre spor falan değil, futbol çok önemli bir sosyal olaydır. Bunu yönetecek insanların bu sosyal olayı yönetecek becerisi olması, eğitim olması gerekiyor. Yani çok yönlü bir iş. Acayip parametreler var. Fakat Türkiye bu parametrelere sahip kimseyi yetiştirecek durumda değil maalesef. Milli takımından belli oraya bile yabancıyı tercih ediyor. Yani federasyon diyor ki ben 686 tane sordum onlara. Kaç teknik direktör var diye. 686 tane idi bundan 3-5 ay evvel. Teknik direktörün olduğu bir yerde Türk milli takımı uluslararası platformda temsil edecek adam yok. Biz yabancı getirdik. Bak ona bir şey demiyorum. Çok başarılı da gidiyor. Tebrik ediyorum kendisiyle. Ama anlam olarak bakıldığında İstiklal Marşı okunurken o duyguyu hissederek okuyamıyorsanız orada antrenörlük yapılmaz. Olmaz. Yani bu sırf 3-5-2'yi 4-4-2'yi iyi bilmekle yapılacak iş değil yani. O yüzden Türkiye yeni baştan her şeyi düşünmek zorunda. Son zamanlardaki olayları takip ediyorsun. Evet. Neler yani çok iğrenç şeyler yaşıyoruz. Şimdi bu ifade ettiğiniz şeyi anlıyorum ama tam buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki antrenörlerin düşmanı, tanımlamanızı istesem o düşmanı. Zeminler midir, futbolcular mıdır, sabırsızlık mıdır? Nedir Türkiye'deki antrenörlerin Eğitimsizlik. karşısında? Eğitimsizlik. Evet. Türkiye'nin en büyük problemi. Bu Eğitimsizlik. antrenörlerdeki eğitimsizlik mi yoksa Genel futbolu anlamda. yönetenlerin Bakın, futbol eğitimsizliği? insanla yapılan bir olay. O toplumda aile kültürü, gelenekler ve bunlarla ortaya çıkmış bir insan var. İnsana ne öğretirseniz öyle davranın çünkü. Ve bu insan bir uygulama yapıyor. Bir oyunda birlikte kolektif bir oyun bu.
beraber paylaşma, beraber üzülme, beraber sevinme. Burada kulis, lobileşme, yani oyunun içinde hayatta ne varsa var. Efendim başarı, başarısızlık, üzülme, sevinme, her şey var. Hayat bu ya. Bana sorarsan belki herkesin çok sevmesinin nedeni hayatın oyunsallaşmış bir biçimini uyguluyoruz aslında. Futbol topu bir obje. Karakterler yarışıyor burada. Ayağınıza top geldiğinde sizin karakteriniz neyse dışa vurur orada. Korkusuzluğunuz, cesaretiniz, ne varsa insani anlamda sahip olduğunuz şeyler. Yani böyle bir oyun bu. Dolayısıyla tabii ki bundan seviliyor diye düşünüyorum. Ya bakıyorum ben şimdi Galatasaray maçları 52 bin oynuyor her maçı ya. Evet. Bu tarafta Fenerbahçe o kadar sıkıntılı gittiği halde full doluyor sahası. Beşiktaş aynı şekilde tepki veriyor. Çünkü bunlar çok büyük bir spor kulübü ötesinde sivil toplum örgütü oldular. Bir de şu var hocam. Kim söylemişti bana tam hatırlamıyorum ama özellikle milli takım için. Milli takımda o gün sahaya çıkmış o 11 futbolcu o ülkenin büyükelçileridir demişti. Evet. Kazandığında o ülke nasıl tepki verir, kaybettiğinde nasıl tepki verir, nasıl rakibine saygı duyar ya da saygısızlık yapar. Bir ülkenin bütün kültürünü sahaya yansıtır oyuncular demişti. Ya 2002 Dünya Kupası Japonya, Kore dünya üçüncüsü olduk. Bizi de federasyon davet etti, beraber gittik. Uçak dönüyor, Yeşilköy Havaalanı'na geliyor. 2 tane Phantom uçağı yanında. Evet. Pilot diyor ki arkadaşlar, savaş uçaklarının pilotları sizinle konuşmak istiyor. Radardan bağlanıyorum. Komutan diyor, kahramanlar ülkenize hoş geldiniz. Wow. Bak hala dilerim. Değil mi? Evet. Şimdi içimden dedim ki ulan ne kahramanı. Kahraman sensin. Biz alt tarafı bir oyun oynadık. Güzel bir sonuç aldık. İşte öyle değil yani. Adam kendinden daha kahraman görüyor sizi. Ya bu ne demektir ya? Ve sonra uçaktan inildi. Çift katlı otobüs Taksim'e gelecek. Podyum kuruldu. 1 Mayıs'ta o kadar Taksim dolu değil. Dolu değil. Bak omuzuna kadar insan dolu. Bakın yanında çok frapan gelmiş bir hanımefendi. Oyuncular orada da kırmızı, beyaz, kıyamet. Ya dedim ki kendime ya Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Böyle bir mesleği icra etme şansı verdim bana. Yani hakikaten ya çok Doğru. önemli bir şey yani. Peki hocam şunu soracağım. Ben basketbolda bazen görüyorum ve basketboldaki koçların kimi zaman teknik faul aldıklarını görüyorum ve bilerek aldıklarını görüyorum. Takımı ateşlemek, oyuna farklı bir boyut katmak. Şimdi Yılmaz Vural'a bakıyorum bazen. Belli dönemlerinde Yılmaz Vural'ın da saha kenarında herkesi bir anda şaşırtan, gülümseten ya da hayrete düşüren bir takım davranışları var. O görüntüleri var. O görüntüler Yılmaz Vural'ın içinden gelen davranışlar mı? Yoksa oyuna bir şekilde etki etmenin, oyuncuları bir şekilde kendilerine getirmenin bir yöntemi mi? Sana küçük bir örnek vereyim mesela. Bursaspor Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe 2-0 galip. Hatırlarsın belki. Atatürk'te de olduğu dolmuş ağzına kadar İbrahim Yazıcı Allah rahmet eylesin. Allah Hayri rahmet Yazıcı, eylesin, Hayri evet. abi, Allah şifa versin. Stat'tayız. 2-0 maçı da Sadık Dede yönetiyor. Bize göre çok yanlış yönetiyor. Yanlış fauller, işte offside'den goller bize göre. İbrahim abi çağırdım. Dedim ki abi gel Sadık Hoca'nın kapısını tekmele. Sen nasıl maç yönetiyorsun? Kıyameti koparın. Polisler sizi tutsun. Sonra dedim soyunma odasına gir. Çocuklara kıyameti kopar. Tamam Yılmaz değildi. İcraat devam ediyor. Ben tabii o içeri girince soyunma odasına girmedim. Tabii. Dışarıda bekledim. Çıkarken de ona şöyle şaşkın baktım. Bu ne yapıyor burada diye. İçeri girdim. Çocuklar tabii yani oturtmuş. Demiş ki işte vurun kırın 11'iniz birden atılıp ben bu kulübün başkanı değil miyim? Size müsaade ediyorum falan filan. Hocam ya bize hepimize vurun kırın diyor. Kırmızı kart görün diyor. Görmezseniz bak size bozulurum diyor. Biz ne yapacağız hocam? Dedim oğlum bu dedim kafayı yemiş galiba. Öyle şey mi olur yavrularım dedim siz sakin olun. Bak ben size birkaç bir şey anlatayım burada onları uygulayın lütfen. Hadi benim maçımı yürütmeyin çocuklarım. Maç 3-2 bitti. Fener'i 3-2 yendik. Erhan diye bir oyuncumuz vardı. 3 gol attı. Yani bu tamamen tiyatral bir tarafı. Yani biz insanlarla iş yapıyoruz. Biz soyunma odasına girdiğinde takım malum acayip bedbin ve mutsuz. Ve bütün enerjisini kaybediyor. Yani siz onun iç dünyasını hareketlendiremiyorsanız et yığınından öte bir şey değil insan. Yani rahmetli Atatürk ne demiş? O size demiş savaşmayı değil ölmeyi emrediyor. Şimdi sen bunu bir Avrupa'da söylesen sen git öl lan der. Adam mantıkla bakar biz kalbimizle bakıyoruz her şeye. Yani sen onun için yabancıdan Türkiye mümkün olduğu kadar uzaklaşmak zorunda. Çünkü insan bu. Uygulayan insan Futbolcudan da mı aynı bu. zamanda? Evet.
Beni 8 tane yabancı yolladık şeyden, Sarıyer'den. Gittiler, şikayet ettiler. Ya işte bizim Ahmet maçından sonra antrenman yaptı. İşte bizi şey yapıyor, disipline bilmem ne. Şeylerini, lükslerini kaybetmek istemiyorlar. Ve kendileri kulübü yönetmek ihtiyacı hissediyorlar. Kulüpler çünkü oyunculara ödemelerini ciddi yapamadığı için onlara bir hoca değiştirme etkisi veriyor. Hiç mutlu olmayanlar 4'ü 5'i bir yere gelir, bir antrenörü götürür. Türkiye bu durumda. Çünkü yani onlar bütün kuşkuları, korkuları, eyvah bu durum sonuçları etkilerse diye hem gitsin bu gitsin. Halbuki 3. antrenöre geldi daha Sarıyer 10. haftada. Olmaz böyle bir şey. Yani ne diyeyim ya, anlatıyorsun Peki hocam, her şeyi ama şeye anlayan bakışınızı, yok yeni nesil hocalara bakışınızı merak ediyorum. ya. Yeni nesil hocalarımıza bakışım şu, çünkü hak ederek gelmiyorlar oraya. Eğitimlerini tamamlayarak gelmiyorlar oraya. Türkiye'deki eğitim sisteminde ben daha Türkiye'de antrenör kurslarına girip de oradan dışarı lisans alıp da çıkmamış adam görmedim. Ne kadar bilgiliymiş hepsi demek ki yapılan sınavlarda hepsi demek ki başarılıymış oluyor. Yani bir yere gidince bir eliminasyon olmaz mı yapanla yapmayan arasında? Böyle bir sistem yok Türkiye'de. Dolayısıyla herkes o lisansı almak, o lisans bir araç geliyor. Yani ya ne lisanssız, lisanssız da olur bu. Ben çok iyi futbolcuydum. Ya Maradona antrenör olamadı ya. Cruyff olamadı ya, Pele olamadı ya. Yani oynamakla oynatmak çok farklı şeyler. Futbolu oyna da amatör seviyede bile oynasan o kulübe duygusu, yedeklik, işte antrenman, antrenör oyuncu ilişkileri hepsi aynı yani. Küçük büyük takım diye değişmiyor bu. Dolayısıyla bu mantık içerisinde antrenör iyi yetişmiyor. Yetişse daha dışarı bir sürü antrenör ihraç etmemiz lazım. Yok. Niye yok? O seviyede değil. Ülke futbolunun seviyesine göre sen bir pazar buluyorsun. Sen çok iyi yetiştirmiş olsan bile kendini bu pazara giremiyorsun. Çünkü çok zavallı bir eğitimi olan bir ülkenin bir antrenörü olmuş oluyor. Şimdiye bakıyorlar. 4 milyar euro Fransa'nın, 2,5-3 milyar euro Brezilya'nın, efendime söyleyeyim işte Almanya'nın vesairenin aşağı yukarı aynı rakamlarda. Türkiye'nin futboldaki ihracatı 220 milyon euro civarında. Yani şimdi biraz. Onlar da dikkat et. Ülkemizde yetişip de giden bir bizim ardamızın dışında çok fazla oyuncu Evet. olmuyor. Evet. Olanlar da çok fazla kalıyor. Kerem niye geliyorsun kardeşim? Benfica gibi bir takımda oynuyor. Niye geliyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Tanıtamıyoruz, yetiştiremiyoruz, pazarlayamıyoruz. Yani bunlar hep böyle arka arkaya olan şeyler. Bunları yapmak çok mu zor? Bak 7-17 yaşında bu ülkede 21 milyon çocuk okullara gidiyor. Milliyetin bakanları açıklıyor bunu. Gitmeyeni de var. Düşünebiliyor musun eldeki dinamizmi? Bu dinamizm bir gün sana soracak ya. Niye bize dünyanın en lokum mesleğini öğretmediniz de bunu yabancı kardeşlerimize sundunuz? Afrikalı, Brezilyalı, işte o Avrupalı. Niye? Yani biz 1 milyon euro istesek bir kulüpten, vay kulübün anahtarımı istiyorsun, 45 milyon euro bir Mourinho denen adama verebiliyorsun. Bir Osimhen'e verilen 100 milyon euro ile Türkiye bugün bütün altyapısını çözerdi. Yani ne olacak Galatasaray şimdi? Al 5-0'da Frankfurt'ta yenilebiliyorsun yani. Mantık ne? Popülarite mi? Yarını kurtarmak mı? Yoksa uzun vadede gençliğe bir katkıda bulunmak mı? Yani böyle bakılmıyor. Yani Hocam 2003 yılıydı yanılmıyorsam, Brezilya'ya gittiğimde bu Brezilya futbol ekonomisini çok merak ettim. Ve gerçekten futbolun içinde Brezilya ile birlikte o Rio de Janeiro'daki futbol tesislerini, sahalarını dolaştım. Rio de Janeiro'nun bölgesel 2. liginde oynayan bir kulüpteki oyunculara hayallerini sorduğumda hepsinin hayali Real Madrid, Barcelona ve Premier Lig'ti. Yani o hayali Brezilya gibi bize göre gerçekten çok yoksul bir ülkede o hayali o oyunculara, o çocuklara kurdurabiliyorlar. onlarcası da geldi gitti oralara. Yani. Evet. Hayal kurmak güzel bir şey. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Sen aynı zamanda ülke futbolunun hafızasısın. Yani gerçekten. İşte az önce Yani 86, onun öncesinde 69 senesinde Sakaryaspor altyapısında. 69'dan beri futbolun içindeyiz. Yani kaç sene olmuş ya? 56 sene. 5-6 sene profesyonel futbol oynadık. Sivas Spor'da profesyonel olduk. İşte Tekirdağ, Hacettepe, Ankara Demirspor. Bu takımlarda da futbolcuyduk. Şunu soracağım hocam. Şimdi Türk futbolunun hafızasını deyince gerçekten en yetenekli dediğin ya da en arızalı dediğin oyunculardan bir örnek vermeni rica edeceğim. Çok ya, bir sürü yetenekli olup da mesela Can abi İtalya'ya gitti. Defter abi. bir Evet. yere Allah gitti. rahmet eylesin. Yani Evet. yeteneksiz olsa o dönemde hele bir de. Doğru. Türkiye'yi daha kimse haritada yerini gösterirse bir İtalyana gösteremeyebileceği dönemler
filmlerde olmuş şeyler bunlar. Emre Belezoğlu veya şimdi Arda Kenan. Turan. Ben şunu üzülüyorum. Bakın Almanya'da lisanslı Türk oyuncu sayısı belli. Oradan 300 bin falan diye duydum. Daha fazladır şu anda. Ben çünkü benim oğlanı Türkiye'de baktım ki böyle bir eğitim yok. Almanya'ya götürdüm. 12 yaşından beri orada. U16 milli takımı da çağırdılar sağ olsunlar burada. Ne oynuyor? 10 numara oynuyor. Ve bayağı bir şu anda Almanlar bölge karmasına seçtiler. Şu anda Almanların iyi takımlarından biri aldığı. Kademe kademe gidiyor. Hep ona dedim, Maşallah. senin dediğin gibi. Hedef dedim hep Real Madrid, Barcelona. Arkanda olacağım, seni destekliyorum. Yürü bakalım git. Gidiyor, fena değil. Şimdi İnşallah, maşallah. U16 milli takımında burada. Maşallah. Seçildi. Şunu demek istiyorum. Yani bizim çocuklarımız bu iş zengin işi değil. Kesinlikle değil. Yani çok meşakkatli, zor bir iş. Çocukluk yaşayamayacaksınız. Planlı, programlı, disiplinli yaşamak zorundasınız. Her gün antrenman yapmak zorundasınız. Bütün bunlara katlanabilecekseniz sizin zengin olmanız gerekmiyor. Şimdi mesela 6,5 hafta yaz tatili var. 2,5 hafta sonra Almanya'ya gitmek zorunda. Kulübü çünkü antrenmanlara başlıyor. 4 hafta bir çocuk için denizi bırak, arkadaşlarını bırak gitmek büyük bir fedakarlıktır. Yani. Kesinlikle. Yani bizim çocuklar çok ihtiyaçlı çocuklar bize çünkü. Bu işi hakikaten bugün Arda'yı kim yetiştirdi? 30 bin kişi sahipleniyor. Ben yaptım. Ya Fenerbahçe gittin Gençler Birliği'nden getirdim buraya. 300 bin liraya mı ne aldın? Tabii, Adam işte 2 sene sonra gitti oraya. Tabii, Kim tabii. ne yetiştirmesi ya? Yani bizi kurban olduğumun Allah veriyorsa bir şey sana gidiyorsun yoksa. Yoksa başkalarının bir şey katarak seni bir şey yaptığı bir ülke değiliz maalesef. Hocam siz Özkan abiyle de çalıştınız. Özkan Sümer'le. Evet. Şimdi Özkan Sümer'in hani çok da severim Lemi Çelik'le ki Allah Özkan abiyle ben de çalıştım. Yani Öyle mi? tabii gazetede birlikte çok çalıştık Süper. Özkan abiyle birlikte. Onun Lemi ile çok tatlı diyalogları vardır. Çok gülümseten diyalogları var. Lemi, soyun kalktı bir şey oyna demiş. Oynuyor mu hocam? Yapma ya, oynuyor muydun? Ben farkında değilim. Lemi kimseye topu vermiyor tabii. Diyor ki şuna da bir tane top ver. Niye hocam? Ulan kimseye vermiyor ki, al sen oyna. Biz de öbür topla oynayalım bari. Hayır, rakipten daha kolay alıyor daha zor alıyoruz top. Rakipten daha zor oluyor. Zaten sen verirsin. Abi, Sizin Özkan abiyle böyle diyaloğunuz var. Çok var ya, çok ya. Adem diye bir çocuk getirdik Almanya'dan. Abi genç çocuk tabii, oynuyor Malatyaspor'da. Neyse yandan tek kale oynuyoruz abi. Bir korner olmayacak, bu korner oldu. Attılar abi, Adem uzaklaştırayım derken bize attı abi. 1-0 mağlubuz. Bastırıyoruz falan filan. Yan atış oldu bir tane. Yine attılar. Yine Adem bize kaleye ters vuruşa. Bana ya 15-20 dakika var, hani çeviririz mi? Yani bastırıyoruz falan. Bana dedi ki hocam söyle dedi, bir stoper sokalım dedi. Şimdi ben de ister istemez yani saygısızlık olmasın hocam ama ya mağlubuz, hani stoper ne yapacak ki? Dedim hani bir hücum oyuncusu alsak olmaz mı? Oğlum dedi, fark etmiyor musun dedi. Rezil olacağız, farka gidiyorlar dedi. Bari bunu sokalım da bu şerefsizi tutsun dedi. Ya onu var ya, hiç unutmuyorum. Bir de bir oyuncumuz var. Ona oynatmıyor o gün. Ama sahada hep ona kıyameti koparıyor. Feridun. Dayanamadım artık. Hocam dedim ya. Feridun oturuyor, oynamıyor. Yemin et dedi. Ben de herkesi Feridun görüyorum. Konya'da Konyaspor'la oynuyor. Abi nasıl küfür ediyorlar hocaya biliyor musun? Hocam, hocam falan. Hiç ses çıkarmadı. O zaman biliyorsun teknik direktörün Ray-Ban siyah gözlükler, Colombo pardüseler böyle. Pardüsü. Biraz sonra babanın gözlükleri bir kıyameti kopardılar. Hocam senin gözlüğünün çerçevesini falan. Baba terörgülere tırmandı. Ana Murat bir şey yok. Gözlüğe çok bozuldu. Ya vallahi rahmet eylesin. Hocamla çok şeylerimiz var. Peki hocam, Allah rahmet eylesin hakikaten. Sizin oyuncularla var mı böyle diyaloğunuz? Yani ben şimdi tabii yaşarken ne yaptım bilmiyorum da. Hani böyle Anlatıyorlar onlar. Mesela bizim Sinan Koloğlu, bizim İlyas Kahraman. Duyuyorum hocam senin hakkında böyle espri yapıyorlar falan. Veya şimdi Ceyhun Fersoy diye bir tiyatrocu kardeşimiz. Anlatıyorlar da ben ulan hakikaten böyle bir şey yaptık mı falan. Neymiş mesela? Anlatıyor Ceyhun. Tamamen yalan. Cuma namazına gitmişiz. Bir oyuncu oynatmıyormuşum. O da benim yanım demiş. Hani selam veriyoruz sağa sola. Verirken dönüp bana hocam bu hafta ben oynayacağım mı demiş. Ben de bu tarafa demişim daha formda değilsin, oynamayacaksın. ama yakışan yalan hocam ya.
Veya bizim Rıdvan anlatıyor. İşte ben 6 takımda çalıştım. Kızılcamam'da kamptayız. Antrenmana gideceğiz. Çıkmışız merdivenlerden aşağı. Şimdi 6 otobüs, ben tereddüt etmişim hangisine bineyim diye. Hani şoförleri, otobüsleri hepsi ben biliyorum ya, binmişim. Hocam senin otobüsün mü karıştır mı demiş bana falan ya. Yani böyle şehir efsaneleri var. Ben de dinleyince hoşuma gidiyor, bir şey demiyorum. Ama güzel oluyor hocam. Onun için ya hocam. Mesela Karabük'te çok iyi oyuncu, kaptanımız. Sakatı falan durumu var. Ben de bozuluyorsun tabii. Takımın en iyi oyuncusu. Düşmeye oynuyoruz. Oynaması lazım falan. Neyse oyuna bir dönem sokuyorum onu. Tehlike oluyor, vuruyor, gol. Sonra bana doğru koşuyor. O bana, ulan senin ölüm bile yeter. Bak görüyor musun seni oynamışım falan demişim. Sinan bak. Sinan Koloğlu. Elazığ'dayız. Yine düşmeye oynuyoruz. Sinan sonradan girmeyi çok severdi. Çok iyi bir oyuncu. Beşiktaşlı Sinan. Şimdi de antrenörlük yapıyor. Maç sabahı dedim, Sinan yani sakatım diyorsun da oğlum bak bir şeyin yoktur şu an. Dedim sabahleyin gel, maça çıkmadan önce seni bir test yapalım falan. Neyse yardımcı hoca gelip Sinan'ı soyuyoruz, test yapıyoruz, koşturuyoruz falan, bakalım var mı bir şey diye. Ve test bittikten sonra bizim Yılmaz da o zaman 2-3 yaşında falan yani. Orada oynuyor sahanın kenarında. Bitiyor test, yanıma geliyor Sinan. Hocam tadı yok diyor. Ben de gel Yılmaz diyorum, alıyorum kucağıma. Bak oğlum bu şerefsiz senin Türk paranı çalıyor. Onun için bu oynamayacağım diyor. Kendisi bilir diyorum. Sinan neredeyse ağlayarak yanıma geliyor. Hocam oynayacağım ben diyor. Peki bir kitap yazmayı düşünüyor musun? İnkılap Yayın Evi bu işin şampiyonlar Ligi, orası hemen hemen yani. Evet. Ve sağ olsun Arena'nın CEO'su bana hocam ne olur bir tane daha teknik anlamda bir kitap yaz diye yalvarıp duruyor. Yani kitap yazmak kolay değil yani. Değil. Yazmak kolay değil. Yani. Biliyorum. Malum programımız Corendon Sport Talks. Bak bunu görünce içim ısınıyor. Çünkü dünyada en çok sevdiğim 2 insan vardır. Biri Yıldıray'la bizim Hazan. Yıldıray Bey ve eşi. Tabii eşi ve bizim aile dostları ve çok güzel insanlar bir kere. Ve onların sahip olduğu bir firma burası. Yani burada konuşacaklarım sakın duygusal anlamda bir ilişkimiz var da konuşuyorum diye düşünmesin kimse. Bizim tabii ki Avrupa'da uçmak çok önemli. Avrupa şehirleri arasında ve Malta ile anlaştıklarında yani oradan base alıp bütün Avrupa... Şu anda kaç nokta uçuyorlar biliyor musun hocam? Yani 161. Ya maşallah. genelde mesela ben biraz yurt içi niye Türkiye için yapmıyorsunuz diye konuşuyoruz. Çünkü işte Pegasus'tu, Sun Express'i Türkiye içinde uçuyorlar. Yani tabii ki oradan yurt dışı bağlantısı olursa yani uçuş sektörü çok farklı bir şey. Onun için tabii ki o teknik işleri var ama mesela İstanbul'a uçmalarını ben çok istiyorum. İstanbul'dan kalkmalarını. Çünkü buradan Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Oradan gidiyoruz. Veya Köln'den mesela gelmeye başladılar. Sanırım Hamburg'a da gidiyorlar galiba. Ve Köln'den buraya gelirken tabii direkt İzmir'e var. Evet. Antalya'ya var. Nevşehir'e var, Zonguldak'a var. Diğer yerleri var ama çok samimi söylüyorum. Harika hizmetleri var. Biliyorum. Gayet güler yüzlü, hostesleriyle, pilotlarıyla gayet problemsiz ve mesela bir havalimanı şirketini 2-3 saat bekliyorsunuz. Rötar yapıyor. Yani bunlar havacılık sektöründe tabii çok enteresan şeyler. Koronada ben böyle şey denk gelmedim. Ve bizi temsilen daha neredeyse o işte Curaçao muydu ismini söyleyebilirim. Evet, evet. Amsterdam'dan tutun da hocam Karayiplere kadar. Karayiplere kadar gidiyorlar. Ve Corendon'u kullanın kardeşim. Ama sadece ben tabii ki son derece başarılı bir havayolu ve turizm şirketi. Ama öte yani yandan da ödül aldı. Cumhurbaşkanımız ödül verdi. Evet. Yani ama öte yandan da şu var. Hocam spora da yatırım yapıyor. Olmaz olur mu? Antalya Spor, Alanya Spor. Müthiş. Polonya'da Gornik Zabrze. Birinin stada ismi verdi, birinin formanın önüne verdi. Polonya'da Podolski'nin takımı var. Hull City var. Gornik Zabrze diye. Hull City'ye uçuşlarında hepsinde destek oluyor. Yani Fenerbahçe voleybol takımına bir ara sponsor. Sadece bu değil. Aynı zamanda da bu trail dediğimiz 100-119 kilometrelik koşularda vesairelerde pek çok aktivitede, tahtalı Amstel'de aklınıza gelebilecek pek çok spor aktivitesinde sponsor olarak yer alıyor. Ben asıl şunu soracağım. Bu tür şirketlerin, Corendon gibi şirketlerin özellikle futboldaki sponsorluğu kulüplere, futbolculara ve teknik adamlara nasıl yansıyor? Türkiye'nin en büyük sorunu hiçbir kulübün kasasını açtığında içinde bir şey para bulamazsın. 0 kuruş. Sponsorluk çok önemli. Yani hakikaten bu işe inanan,
bu sponsorluğu yaptıklarında bu kulüplere destek olacağını düşünen şirketler Corendon gibi katılmaya çalışıyorlar. Çok önemli. Mesela Ülker'in Fenerbahçe'ye verdiği destek diyelim mesela. Corendon'un Efes'e verdiği destek. Corendon'un Anadolu Efes'e şu anda verdiği destek mesela. Bunlar çok önemli. Kulüpler böyle ayakta kalıyorlar, yaşıyorlar ama kulüpler de buna böyle önemli firmaların kendisine destek verecek bir durumda olmaları gerekiyor. Yaptıklarıyla, uyguladıklarıyla. Ki onlar da destek oldukları kulübün gelişimini gözlemeleri onlara da keyif verir tahmin ediyorum. Yani Corendon bu konuda çok cömert, çok eli açık, çok destek veren bir kurum. Ben spor camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, ben bunu Polonya'da Zabrze şehrinde bir ara program yaptık Podolski ile. Podolski'nin şehrin sokağında Yıldıray Bey, Yıldıray Bey, Yıldıray pardon. Bir anda ama programı çekerken. Acun'a da verdiği desteği unutma. Çok ciddi destek verdi. Ona da çok destek çok veriyor. ciddi. Şimdi buraya niçin geldim hocam? Tıpkı işte Corendon'un bu çağında olduğu gibi böyle bir yükseliş anı var. Hayatında, kariyerinde, Yılmaz Vural'ında. Yılmaz Vural'ın ya artık ben yükseliyorum galiba futbolda dediği o an var mı? Nedir o an? 89 senesinde Sepp Piontek Türk milli takımına teknik direktör oldu. Benim de antrenörlüğümün 4. senesi veya 3. senesi. Bursaspor'da Türkiye'nin Milan'ı falan yakıştırması yapıldığı dönemler. Malatya'da 2 sene senenin antrenörü seçildi Milliyet Gazetesi. Ve o 4. senede Sepp Piontek buraya hoca olacak. Çok iyi hatırlıyorum. 10 Şubat'tı, 11 Şubat mı neydi, 9 Şubat mıydı? 89 senesi. Etiler'deki bizim o kötü imkanları kısıtlı futbol federasyonumuz vardı. Evet. Orada telefon çaldı, Beşiktaş'la oynayacağız ertesi gün. O zaman gece değil, 3'te falan oynuyor maçlar. Baktım telefonda rahmetli Turgay Atasu. Yaşıyor mu Turgay abi? Profesör. Yaşamıyor. Yani yaşıyorsa Allah ömür versin. Evet. Dedi ki, İlman dedi, milli takımda sana görev vermek istiyoruz. Gel kardeşim dedi. İstanbul'da şu anda bekliyoruz seni çünkü yarın açıklamamız lazım. Bugün gelmen lazım dedi. Dedim abi nasıl geleyim? Yarın maç var ben millete ne diyeceğim? Beşiktaş maçı var yani şimdi buradan kalkıp kampı terk edip gelemem abi. Müsaade ederseniz biz maçı oynayalım. Maçtan sonra atlar gelir. Ya geç kalmış olabilirsin Yılmaz lütfen falan. Ben dedim gelemem abi. Neyse ertesi gün Beşiktaş'ı yendik biz abi. O keyifle biz o zaman 2,5 saat falan süre İstanbul'a gelmek tek yollar. Tabii. Geldik İstanbul'a, Etiler'e geldim. İçeri girdim federasyondan, baktım kameralar, şu millet dağılıyor. Ve Şenez abiyle, sana Şenez abini de vereyim bak telefona dedi. Yılmaz dedi, böyle böyle dedi, lütfen gel dedi. Dedim abi nasıl geleyim? Bırakamam dedim. Neyse bırakmadık. Ertesi gün gittik, beni ikisi gördüler, hemen bir odaya çektiler. Dediler bak Yılmaz, biz Sepp Piontek'i açıkladık. Dedi, seni de onun yardımcısı yapmak istiyoruz. Gel şu milli takıma. Bak Almancam var, Sepp Piontek Alman. 2 sene sonra bunlar gider, sana kalır burası. Dedim abi ya ben sürekli dedim demeç veriyorum. Yabancı Türkiye'de olmaz. Yabancı. Şimdi medyanın bana soracağı ilk soru ne oldu Kurnaz? Yabancıya karşıydın bak yardımcısı olsun derler. Beni bağışla lütfen dedi. Ve dedi ki Yılmaz dedi yapma dedi. Bak dedi biz seni çok istiyoruz. Gel evladım. Beni dedim getirseydiniz bakın benim projem şu dedi. İşte bölge antrenörlükleri ona ben kendi projemi anlattım. Bunlar eyvah dediler açıkladık ama dediler Yılmaz. Dedim abi bağışlayın beni. Ve benim oraya gelmemem Türkiye'nin bir imparator kazanmasına sebep oldu. Çünkü Fatih Terim'i Göztepe'den Ümit Milli Takım almışlardı. Sonra Fatih Hoca'yı yaptılar yardımcısı. İyi ki gitmemişim. Bir imparatoru kazandırmış oldum Türkiye. Hocam harikasın ya. Pişman mısın değilim yani. Ama Türkiye'de böyle bir teklif alıp da bunu reddetmek herkesin yapacağı bir iş değil değil mi? Ama senin de bir tarafın güzel işte hocam. Yani kendinle bu kadar güzel barışık, o kadar güzel barışıksın ki. Allah'a şükür. Peki hocam, şimdi malum kalktık. Bir de havada bir türbülans var. Sallanıyor. Sallanıyor. Peki Yılmaz Vural'ın türbülansı neydi? Benim türbülansım Metin Aşık rahmetli bana dedi ki Türkiye Kupası finali oynuyoruz. Bursaspor'un antrenörüyüm. İlk maçı 3-0 kazandık. İkinci maç Trabzon'da oynanacak ve 5-1 kaybettik. Bana demişti ki rahmetli kupayı al gel Fenerbahçe'nin antrenörü sensin. Türbülans orada başladı yani. Alamadık abi. Hocam ben sana yükseliş ve türbülans dedim ama galiba 2 türbülans anlattın bana arada. Yok o birincisi türbülans değil. Bir yükselişin sonucunda gelen bir teklif var. Anlıyorum. İkincisi de orada ben o görevi Hocam ben biraz mübalağa etme hakkımı kullandım sadece. alsaydık yani biz de sanırım bir şey. Çünkü büyük takımlar genelde Türk hoca getirirken kendi imparatorları, gol kralları, kendi içinden çıkmışları taraftarları daha sıcak bakıyor. Evet. Şeyler olmadı mı istisnalar? Mesela Ersun'un Fenerbahçe'ye gelmesi gibi. Birkaç
öyle istisna var ama genelde yabancı antrenörü değil, Türk'ü düşündüklerinde böyle oluyor. Evet. Maalesef ben Fenerbahçe'de 3 kez gece antrenör oldum. Sabah bozuldu. 2 kez Ali abi döneminde. Alişan döneminde. Galatasaray'da bir kez oldu, Ergun abi aradı. Yılmaz hocamız sensin dedi. Kayseri'de bir hacı bir kıyameti kopardı. Telefonumu çaldı. Evet, Kızlar evet. falan. Ben dedi bunu yolladık dedi. Sen geleceksin dedi. Dedim Ergun abi kendinden misin? Evet Yılmaz Özcan abiyle konuştum rahmetliyle. Kabul etti o da dedi. Şimdi Aslı Galip'te toplantıya gidiyoruz. Açıklayacağız dedi. Açıkladıkları Hagi özür diledi. Hagi ile devam kararı aldılar. Ulan delikanlı adamsın. Bir karar vermişsin. Ne geri dönüyorsun yani? Beşiktaş'ta bir kere bizim Yalçın abiydi divan başkanı. Yalçın dedi mi? Galiba. Ve Schuster gelecek. Schuster. Beşiktaş'ta. Schuster'den öncesi Yalçın abiler aradı dedi ki Yılmaz dedi Yıldırım Bey'le konuştuk dedi. Eğer o olmazsa sen olacaksın dedi. Abi sağ ol falan filan. O da anlaşabildi oldu. Ondan sonra o yabancı geldi. Yani benim de böyle oralara gelip gelsek Türkiye'de antrenörlük nedir insanlara gösterebilme imkanı bulurduk. Yani ben Türkiye'de ben de profesyonel futbol oynadım ama büyük camialarda değil. Bizim dönemimizde zaten 70'li senelerde nerede Anadolu'dan bir oyuncuyu al da götür de milli takımlara getir de genelde İstanbul, İzmir, Ankara yani görünmüyordu. Takip edilecek imkan yoktu zaten. Dolayısıyla böyle fırsatlar geldi böyle ama olmadı. Biz de hep hatta geçen bir film çekiliyor, dizim film. Orada da ben Ya hocam onu sor. biliyor musun? Mahsun J. Ya hocam orada, sen ne yaptın? orada ben ölüyorum, bana yalvarıyor. Ölme diyor Fenerbahçe antrenörü. Ya hocam ona ben bayılıyorum ya. Vallahi yalvarıyor bana adam. Ölme ne olur. Ama ben de Allah ömür verdiği kadarıyla bu takımlarda hoca olmak için konuşacağım kardeşim ya. Ya neden biliyor musun? Yaptığım eğitimi ne Mourinho yapmıştı ne Türkiye'ye gelen yabancılar. 2 üniversite bitirdim ya. Futbolla ilgili. Öğretim görevlisi olduk. Almanya'ya gittik. Almanya'nın en iyi akademisinin futbol bölümünü Peki ile bitirdik. Ondan sonra Almanya'daki bütün antrenör kurslarını bir Türk vatandaşı olarak BA, teknik direktör hepsini orada yaptık. Ya o zaman hatta Allah rahmet eylesin Christoph Daum benden 2-3 sene sonra Beşiktaş'a geldi. Ben de dedim ki ulan o beden eğitim öğretmeni benim okul arkadaşım dedim tamam. Ya ben oradayken baba gidiyor Şam takımının altyapısında çalışıyordu. Sonra Udaratek rahatsızlandı ve ayrıldı. Bunu geçici olarak getirdiler. Takım bir ivme kazandı falan. Baba antrenör oldu. Yürüdü gitti. Ve Christoph Daum rahmetli ondan beri bende konuşmaz yani. Küs gitti öbür dünyaya. Peki hocam Köln sizin için hayatınızda önemli bir yer ki Corendon'da uçuş noktalarından biri. En mutlu olduğum şeylerden bir tanesi de oh gidiyorum sağ olsunlar da güzel misafir ediyorlar. Biniyoruz geliyoruz. Köln sizin için Kölnlüler anlamlı. çok memnun Corendon'dan. Evet. Açık konuşayım. Gerçekten çok memnunlar. Tabii o uçağı gördük böyle yukarı doğru gidiyor ya. Sen de ne güzel yakıştırdın işte böyle çıkış hani sallanma. Türbülans. Şimdi düşüşe geleceksin galiba. Allah onu göstermesin. Allah düşmesin göstermesin. yani. Yok gelmeyeceğim hocam. Ama şunu söyleyeyim. Tıpkı Mahsun J'deki gibi aman hocam. Aman Ya hocam. bana Bir bak, defa o orada beni korkuyu iki yaşattın kere- bize. Beni 2 kere öldürdüler Mahsun C'de. Evet ya birinde su istiyorsun. Ulan bir Getirmediler. bardak su vermediniz adama. Getirmediler. Öldüm. İkincisinde de dediler eyvah başımıza iş aldık bunu bir götürelim bir yerde biz yapmamış gibi bir duruma düşelim. Götürdüler bir pavyona. Bir de 50 dolara götürüyor hocam seni. Evet 50 dolara 50 götürdü pavyona. Pavyonda da 2 tane mafya 2 tane hatunla yemek yiyorlar falan. Kızlar beni görünce hocamız burada falan yanıma geliyor. Mafya dedi kalkıyor vay masamızdan kız alırsın dışıya. Bunlar böyle yapıyor. Ay hocamız öldü. Hani... Ya sabah 6'da başladık öbür gün sabah 5'te bitti ya. Ya çok güzel Artistik ama zor hocam. bir şey abi. Sen Tekrar et, Değil mi? tekrar et. Hocam en iyisini bulalım. Lan ne bulacaksın? Tamam bir kere öldük işte. Kaç defa ölelim. Yani ölü rolüyle bitirdik şeyi. biliyor musun? Yalnız çok başarılı bir dizi hocam. İzliyorsunuz değil mi siz onu? Sen izledin mi beni? Ya ben izledim hocam ya. Şu ölüşünüz var ya. O bir de kırk var üstünde Evet. senin neyi Yok ya o şey ya, röpte şambır. Bana da olmuyor dar geldi.
Ya, Ama o gidişi vallahi çok billahi. güzel hocam, böyle yan tarafa Ama bana doğru. bak, acayip film teklifleri alıyorum da becerimden çıkmak istemiyorum ben. Vallahi mi? Ya bak şimdi bana herkes yorumculuk. Ya hocam niye gelmiyor bize? Bak hemen bütün kanallardan geliyor. Ve bugün ben 2-3 gün evvel bizim Sergen'in Rafa Silva ile ilgili bir demecini duydum. Rafa Silva'ya diyor ki ya ben diyor Rafa Silva'yı almazdım. Bu kadar para verilir mi? 31-32 hocam. Olur mu böyle şey falan? Rafa Silva'nın hocası oldu abi. Şimdi Rafa Silva'ya bunu birileri gösterir. Rafa Silva Sergen'le ilgili iyi düşünür mü? Düşünmez. Düşünmez. Benim nedeni yapmama nedenim bu. Fırat'ın içindeyiz. Orada oyuncuyu eleştiriyoruz, sistemi eleştiriyoruz, siyaseti konuşuyoruz. Yani Bir işverenler karar bile vermeli eleştiriyor. değil mi insan? Yani Ya teknik ya onu direktör yapacaksın ya bunu olacaksın, yapacaksın bunu abi yapacaksın. ya. Olmaz. Ya yaptığın zaman ağzından çıkan laflara dikkat et. Yumuşak konuşursan millet aptal değil anlıyor. Ha, bu da Cevahir'i kurtarmaya çalışıyor. Biliyor ki sen bir şeyleri eleştirme şeyine sahipsin, düşüncesine. Yapmıyorsan ha bu da bu sistemin adamı olmuş olur. Ben Hocam, de yapmam abi. Harika bir teknik direktördün ama harika bir aktör olacaksın. Abi aslında bak her mesleğin bir tiyatral boyutu vardır. Bana sorarsan antrenör kurslarında drama dersi verilmeli. Kesinlikle. Çünkü toplum var karşında. 52 bin kişi var Evet, ya. Herkes orada Okan Hoca'yı seyrediyor. O nasıl 4. hakeme gidip itiraz ettiğine. O da güzel yapıyor. Adamların Tabii. anasını ağlatıyorlar. Hocam yani ben daha çok devam ederim. Çok daha devam ederim ama Canım benim ya. Sorundan kalkmak üzere. Bak, Kalkmak vakit üzere. geldi, kalkmak üzere. hocam sakın bir daha öyle pandemi şakası yapma bize. Ya, Sen bizim Allah- yüzümüzdeki gülücüksün. Allah Bunu unutma. herkese ömür Hakikaten versin. yani ben çok az insana nasip olacak bir sevgi görüyorum senin etrafında. Ya. İyi ki varsın hocam, Ya. sevgili hocam. Sevgiden yana bir sorun yok da Evet. fazla popülarite başıma geçiyor. Vallahi şey yani. Koskoca adamlar kıskanıyor seni ya. Kıskanıyorlar değil mi? Yani neden kıskanıyor ya? Senin toplumla iletişim kuracak bir adamın varsa ondan niye mutlu olmazsın kardeşim? Sen olağanüstüsün. Sen olağanüstüsün hocam. Canım Ya, ya. gerçekten olağanüstüsün. Teşekkür ederim. Bir parti kurarsam Olağanüstü olan korundu. beni şimdi burada şey yapma. yalnız delirtme. bir parti kurarsam ilk teklif edeceğim adamsın hocam. Ya şimdi bak ama dönem bu dönem kadar bir adaylığımı koysam bir şeylere diye düşünmüyor değilim ama Ama siyaset Türkiye'de maalesef Ayrı öyle mesele bir ama şey ya. bu kadar mükemmel bir halkla ilişkileri kimse yürütemez hocam. Ya, havaya sokma beni. Peki Corendal Talks'tan bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi uçuşlar.